Bence böyle çok iyi oldu. Hadi bakalım. Vurdum şeye. Merhabalar. Welcome. Welcome. Dere Universe sakinleri hoş geldiniz. Evet. Bu bölümde şunu yapıyoruz. Ben ChatGPT'ye sordum. Dedim ki 2026'da çıkacak kitap uyarlaması dizi ve filmler neler diye sordum. Çünkü biliyorsunuz ki şu anda televizyonda, ya televizyonda dediğim streaming platformlarda ve sinemalarda vesaire full kitap uyarlaması izliyoruz ki ben çok severim. Ama hiç kitap gibi olmuyor, bunu biliyoruz. Ama olsun, ben young adult kitap uyarlamalarına bayılırım. Çünkü ben de bir young adult olarak yani 25 yaşındayım, young adult saydım. Sayılıyor mu ya? Yorumlarda yazın. 25 yaş sayılıyor mu young adult? Neyse hayatım, geçiyoruz. Bakalım 2026 yılında bizi hangi young adult? Young adult dediğimiz şey de bu arada. Ee, Genç yetişkin. Google Translate derin, sağ ol derin. Young adult işte genç yetişkinler falan işte. Yani ben artık genç yetişkin. Neyse tamam. Genç yetişkin kitaplardan uyarlanan filmler ve dizilerin haberlerini bana çıkar dedim ChatGPT'ye, canımın içine. Şimdi ilk çıkardığı film, önce filmlerden başlayalım. Galiba bir tane kitap, The Selection diye bir kitap. Okudunuz mu? Bu arada bu kitapları okuyanlar yorumlara yazsın. Hangisi iyi hangisi kötü, ben de ona göre takip edeceğim valla. Bu The Selection Kiera Cass'tenmiş. Kiera Cass yazarı. Netflix için uyarlanacakmış. Şimdi filmin konusu şey olacakmış, distopik bir yarışma olacakmış. Peri masal tadında böyle prenseslik seçmeleri vesaire oluyormuş. Kast sistemi ama daha distopik bir prenseslik seçimi gibi bir şeymiş galiba. Aşk üçgeni varmış. Oyuncu kadrosu ve vizyon takvimi daha yayınlanmamış. O yüzden bununla ilgili çok fazla bilgi yok. Children of Blood and Bone. İkinci filmimize geçiyoruz. Children of Blood and Bone. Tommy Adeyemi diye bir yazardan. 17th Century Studios ve Lucasfilm ortak yapımı Afro fantastik bir dünyaymış. Ve film olarak çıkacak, yani tiyatrolar diyorum, sinemalarda olacakmış. Fantastik olacağıyla ilgili bir bilgi var. Ben bu kitabı okumadım. Bazılarını okudum, bazılarını okumadım. Okuduklarımı okudum diyeceğim zaten. Ama bu kitap fantastik ve büyü temalı bir kitapmış ve bunun üzerine bir film çıkacakmış. Çok da geniş bir evreni varmış arkadaşlar. Bunu yorumlarda gördüm. Bu yüzden belki spin-off da çıkabilir sonrasında. Daha film çıkmadı tabii de. Neyse, 2026'da vizyona girecekmiş. Daha önemli şey, akademi ödülü alan bir yönetmeni olacakmış filmin. Rick Famuyiwa. Yani onun adı geçiyormuş. Daha kesinlik yokmuş. Şimdi bu üçüncüye geçelim. Bu zaten olmadı mı ya? Bu oldu. Bazı şeyleri yanlış çıkartıyor bu ChatGPT arkadaşlar. Her şey güvenli. Uglies'i söylüyor. Uglies çıkmadı mı ya? Uglies şeyde çıktı. Kesin bu filmde de oynayan kızın adı neydi? Joey King'in oynadığı bir Netflix dizisi var. Film galiba. Bu çıktı zaten. O yüzden geçiyorum. Bunların bazıları zaten çıkmış olabilir. Ben ChatGPT ile sohbetimi size aktarıyorum arkadaşlar. Bazıları çıkmış olabilir, bazıları çıkmayacak, iptal edilmiş olabilir. Ben sadece ChatGPT ile olan sohbetimi yorumluyorum bu videoda ve kitap uyarlamaları ile ilgili ChatGPT neler diyor, hani neler çıkacakmış vesaire. Çünkü ben oturup da bunun hepsini bulamıyorum yani. Ve ChatGPT benim en yakın arkadaşım. Neyse, devam ediyorum. Dördüncüsü Legend. Maria Lu'nun kitabıymış. O hayata geçirecekmiş. NBC Universal ve CBC film ortaklığında olacakmış bu film. İki farklı sosyal sınıftan gelen gencin mücadelesini izleyecekmişiz. Film uyarlamasının uzun süredir bayağı bir geliştirilme aşamasındaymış. 2026'da da izleyecekmişiz, öyle deniyor. Çift bakış açılı bir anlatım tercih edeceklermiş. Yani büyük ihtimalle iki sosyokültürden gencin de bakış açısını izleyeceğimiz bir film olacağı için oyuncu seçimleri en çok dikkat ediliyormuş şu anda.
Bak mesela Bu çıktı. 5.'yi söylüyor. 2026'da çıkacak diye ama aslında çıktı. Çıktı. We Were Liars'dan bahsediyor. We Were Liars'ı ben izledim. Kitabını da okudum. Güzel bir bence kitap. Çok güzel bir kitap. Ben kitabını çok beğenmiştim. Filmi de güzel. Ama böyle beni aşırı filme sarmadı. Yalan yok. Çok aşırı filmine dizisi pardon film değil dizisi Amazon'daki dizisi beni çok sarmadı açıkçası ama Amazon'un bu kitap uyarlamalarını ya Amazon şu anda inanılmaz mantıklı bir hedef kitle seçimi yapıyor ve hep young adult'lara özel işte kitap uyarlamalarını çekiyor. Bence çok iyi bir kanal açtılar. Hangi zeka bunu akıl ettiyse aferin. Çünkü bence gerçekten çok büyük bir audience. Orada çok büyük bir izleyici kitlesi potansiyeli var. Bunu Amazon çok iyi kullandı. Şimdi gelecek dizilerden bahsedelim. Young Adult gelecek dizilerden bana bahset dedim. Bunlar hangileri? Bir tanesi A Court of Thorns and Roses diye. Sarah J. Maas adlı yazardan. Bu Fair. Evet ben bunu okudum. Ben bunu okudum. Arkadaşlar ben bunu okudum. Fairy'ler ve işte Fairy'ler ve Tamlin'in hikayesi olacak. Fairy'ler var. İşte büyülü yaratıklar. Fairy dediğimiz şey fairies değil yani peri değil. Büyülü insanlar. Ya peri diyarında geçiyor tabii film ya kitap. Ama peri peri gibi değil. Daha distopik, daha karanlık tonları var bu kitabın. E, Bu arada Eee, bunu izleyeceksek büyük ihtimalle Enemies to Lovers'ı izleyeceğiz. Enemies to Lovers çok severim. Enemies to Lovers nefretten aşkla doğan aşklar. Bayılırım. Onu da izleyeceğiz demektir. O yüzden bunu heyecanla bekliyorum. Nerede çıkacakmış bakalım. Bir de dizi yani. Yüksek prodüksiyon olacakmış. Zaten bunun yüksek prodüksiyon olması gerekiyor. Çünkü aşırı derecede CGI ve tasarım işte kıyafet tasarım, kostüm vesaire yer vesaire çok gerekli. Daha böyle gerçekten yüksek bütçeli bir prodüksiyon. Bunun altından ilk aga Kudu'da yayınlanacakmış. Disney Plus oluyor aldığı için büyük ihtimalle biz de Disney Plus'ta izleyebileceğiz bunu. Disney Plus'a buradan bir şeyim var. Haykırışım var. Reklamlıya geçtin ya ve reklamsız o kadar pahalı ki. O kadar pahalı ki sen var ya yatacak yerin yok Disney Plus. Buradan bak ne olur ya lütfen bunu reklamlara silin. Reklam nedir? Ne du? Reklam ya. Grey's Anatomy'yi izleyeceğim. 11 sezon, 10 kaç 20 sezon. Bazen sıkıldıkça ben Grey's Anatomy'yi açarım izlerim arkadaşlar ve açıp izleyemiyorum artık. Çünkü reklamda her seferinde kart doğru reklamı geliyor. Burada reklam yaptık neyse. İkinci diziye geçiyorum. Heyecan. Ama sinirlendim, gerginleştim. Mutladım. Evet. Neyse ikinci diziye geçen Red Queen. Victoria Aveyard'ın Red Queen adlı kitabını dizi olarak izleyecekmişiz. Peacock ve Lionsgate televizyon uyarlaması. Lionsgate biliyorsunuz Hunger Games'in prodüksiyon şirketi. O yüzden çok güveniyorum. Peacock da iyi. Şöyleymiş süper güce sahip gümüş elitlerle güçsüz kırmızılar arasındaki devrimi anlatıyormuş. Kitapta kas sistemine vesaire giriş yapıyorlarmış. Daha siyasi politik şeyler de kitapta giriş yapıyor. Showrunner açıklamış arkadaşlar. Beth Schwartz. Arrow'un showrunner'ı. Yok beğenmedim. Bu showrunner'ı çok beğenmem. Showrunner ne diye sorarsanız bu tip kelimesel işte sektörel anlamları da açıkladığımız bir video çekebiliriz. Çünkü bunların hepsi sektörel anlamlar aslında biraz daha sektörel kelimeler. Showrunner şimdilik açıklayayım. Showrunner şey demek. Filmin bütün PR hikaye, PR, nasıl yansıtılacağını, nerelere konuk olunacağını, nasıl bir gala olacağını, bütün bunların hepsini kalıp olarak bir diziyi, filmi tanıtacak, bütün her şeyi ayarlayan baştaki kişi showrunner denir. Bence çok güzel bir şey. Umarım ben de ileride kendi prodüksiyon şirketim olursa. Hayaller, hayal bedava. Evet, üçüncü diziye geçelim. Caraval, Stephanie Gerber'ın bu çıktı mı ya? Bu çıktı diye biliyorum. Caraval diye bir diziyi ben sanki izledim diye hatırlıyorum ama neyse devam edelim. Eğer var mı yok mu yorumlarda yazın. ChatGPT'ye de soracağım ama ChatGPT bana zaten bunu söyledi.
Universal Television'ın hazırladığı bir diziymiş. Büyülü bir karnavalda geçen iki genç kız kardeşin ilişkileri, hayatlarını izleyecek. Ne kadar çok fantastik uyarlama var ya bu sene. Yani sene 2026'da. Masalsı bir atmosfer olacak deniyor. Dördüncüye geçiyorum. The Both Die at the End. Adam Silvera'nın kitabı HBO Max ve E1 ortaklığında diziye dönüştürülüyormuş. Bu benim en sevdiğim şey oldu bu arada. Bu haberi ben çok daha önceden biliyordum. 24 saat içinde öleceğini öğrenen iki gencin bir gün boyunca yaşadıkları ve aralarındaki bağ anlatılıyormuş. Kitap LGBTQ+ kitabı ve diziye nasıl aktarılacak gerçekten benim de en merak ettiğim şeylerden biri. Bu daha olmadı diye biliyorum ben. İzlemedim böyle bir şey. Bu doğru bence. Yazın. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu kadar aslında. Bu kadar bulmuş bana ChatGPT canımın içi. Yani kendi fikrimi söylerseniz bence kitap uyarlamaları çok büyük bir kul var. Çünkü direkt fan kitlesi hazır bir dizi ya da film yapmış oluyorsunuz. Çünkü yani istediği kadar yani mesela çok hayal kırıklığı olmadığı müddetçe, gerçekten kalitesiz bir prodüksiyon olmadığı müddetçe her şekilde win-win oluyor bence. Yani genelde kitap uyarlamaları beğenilmez filme çekildiğinde. Çünkü bir kitabı okurken sizin hayal gücünüzden daha iyi bir prodüksiyon yok. Yani yok, böyle bir şey mümkünatı yok. Ve bu yüzden de okuduğunda senin hayal gücünü aslında sen tatmin ediyor seni mantıken. Ama bir filmde sen bir yönetmenin hayal gücünden bir atmosfer izliyorsun. Bir oyuncunun hayal gücünden o karakteri izliyorsun. Bin bir çeşit insanın hayal gücünden aslında onu izliyorsun. O yüzden de ya ben artık sıkıldım, kitap uyarlaması kötü oluyor. Evet kötü oluyor ama bunu yapmaya devam edecekler. Bence kötü olmuyor bu arada. Çok güzel olan kitap uyarlamaları da var. Ama çok kazandıran bir şey. Mantıken yapılması gereken bir şey ve bence de yapılmalı kitap uyarlamaları. Ve benim de mesela en çok beklediğim Love Hypothesis miydi? Öyle bir kitap var biliyor musunuz? Aşk Hipotezi diye. Young Adult kitap ve bu Lily Reinhardt tarafından başrolü oynanacak. Ben mesela onu çok büyük bir heyecanla bekliyorum. Çünkü çok sevdiğim bir kitaptı benim. Aşk Hipotezi. O kitabın filmi galiba 2025 yılı içerisinde çıkacak diye biliyorum ben. Emin değilim, yorumlarda yazarsınız. O yüzden ona eklemedim. Daha çok var aslında. Mesela Amazon Prime Off Campus serisinin El Kennedy'nin Off Campus serisi. Onu da çok severim. Onun da dizi uyarlamasını yapacak. Fourth Ring Fourth Wing, pardon. Dördüncü Kanat. En sevdiğim young adult fantasy kitaplarından biridir. Onun da uyarlaması gelecek ama bunların tarihi daha belli değil. Bunlar benim bildiklerim zaten. Ben ChatGPT'den sadece 2026'da çıkacak olanları sordum. Aslında ben genel anlamda kitap uyarlamalarını kendim de çok takip ediyorum ama hangisi 2026 bunu bilmiyorum. O yüzden 2026 olanları ChatGPT'den alayım dedim ama bence çok da doğru değil aslında. Yani bazıları doğru ama bazıları zaten çıktı. Ya ChatGPT'yi ben böyle şeylerde çok kullanırım. Ya güzel oluyor ama üzerine de çalışman gerekiyor. Bu videoyu sadece ChatGPT ile sohbet ve işte dizilerin kitap uyarlaması diziler hakkında haberlere bakalım diye kullanmak istedim. Sizin merak ettiğiniz kitap ve çok güzel yani çok güzel okuduğunuz ne? O kitabını okuduğunuz ve filminin ya da dizisinin çekilmesini istediğiniz kitaplar varsa yorumlara yazın. Bu arada Young Adult kitap arayışındayım. Hepsini okudum neredeyse ve bulamıyorum daha fazla. Nerede bulacağım? Yani bakıyorum asla yok. Hepsini okudum Young Adult kitapların. Bana lütfen Young Adult kitap önerisi de verin. Yorumlarda bekliyorum. Bu video bu kadardır diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum Derin Universe sakinleri. Görüşmek üzere. Bye.